film çekerken ilk yaptığın şey ne? Yani böyle eline kamerayı alıp şey mi diyorsun? Evet, bu sahneye başlıyoruz. Aksiyon sahneleri çekerken bazen kazalar olabiliyor, vurmalar gerçek olabiliyor. Böyle olunca oyuncular olarak siz oturup ağlıyor musunuz? Burada benim en merak ettiğim şey, bildiğim kadarıyla sinemadan henüz para kazanan bir insan değilsin. Yani sen normal hayatı olan bir insansın ve bu normal hayatın içinden film yapmak için zaman buluyorsun. Bu zamanı nasıl buluyorsun? Are you crazy? What's going on? I still have something to solve there. It's so hard to live like that when everybody thinks that I'm the guilty one. Film çekerken, aksiyon sahneleri çekerken bazen kazalar olabiliyor, vurmalar gerçek olabiliyor. Ama kaza adı üstünde. Böyle olunca oyuncular olarak siz, dövüşçü ekibi olarak oturup ağlıyor musunuz veya nasıl? Bizim filmde oynayan, dövüş sahnelerinde oynayan arkadaşlar hepsi sporcu. Türkiye ayağı için söylüyorum. Gerçek hayatta sporcular ve tabii dayanıklılar ama zaman zaman kazalar oluyor. O işin doğasında var. Spor geçmiş olduğu için belki normal insanlara göre dayanıklılığı biraz daha yüksek ama bir insan normal şartlarda günde 1-2 saat antrenman yapıyorsa biz 10-12 saat çekim yapıyoruz. Yani aynı performansı defalarca bazen dövüş sahnelerinde kolları çarpıştıra her ne kadar çarpıştırmayalım desek de çarpıyor. Gerçekçi olması için son anda durduramıyorsun çünkü çarpıyor. Dirseklerimiz, kollarımız hepsi mosmor oluyor bazen. Her dövüş sahnesi çekiminden sonra her tarafım ağrır benim. Ben onu biliyorum. Gerçekten dayak yemiş gibi oluyorsunuz. Yani. Gerçekten hırpalanıyorum. Ben kendi adıma öyle. Ben vurmuyorum ama ben dikkatli olmaya çalışıyorum. Ama bazen kaçabiliyor. Yani sonuçta ortak bir proje yapmak için bir araya geliyoruz. Kazalar olabilir. Kazalar oluyor. Dövüş sahnesi çekmek bana göre drama çekmekten daha zor. Aksiyon sahnelerinde drama gibi uzun kayıtlar alamıyoruz. Daha kısa kesmeler ve daha sık kesmeler ve hata yapma şansı yüksek olduğu için daha çok tekrar. Yani sadece drama değil, aynı zamanda beden koordinasyonu da gerektiren bir bölüm devreye giriyor. Vücut koordinasyonu da, yani jonglör gibi, ona benzetiyorum biraz. Hem beden koordinasyonu hem de aynı zamanda yüzüyle ifade veriyor. Aslında biraz gerilla tarzı yapıyoruz. O andaki imkanlar neyse, orada kimler varsa, o an mesela Polonya'daysam ona göre bir sahne yazıp onu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bir sahne diyelim Japonya'da geçsin diye yazmıyorum. Neredeysem oraya göre. Orada imkanlar neler, kimler var, kaç kız, kaç erkek, kaç dövüşçü, kaçı şoför, ne kullanabiliyorsa, hangi aracı kullanıyorsa neyse ona göre yazıp, ama tabii bütün bu değişkenleri bir bütünün içerisinde eritmek çok zor. Tamam, oradaki şartlar böyle Polonya'da ama Türkiye'deki şartlar farklı. İkisini bir bütün halinde izlediğin zaman da bir anlam ifade etmesi lazım. İşte senaryo kısmı orada devreye giriyor. Filmin iki ayağı var. Bir kısmı Polonya'da çekildi, bir kısmı Türkiye'de. Filmde bir istihbaratçının hikayesini izliyoruz. Adem inanılmaz derecede manipülatif bir adam. İnsan psikolojisinden çok iyi anlıyor. Yani karşı tarafın kanına girip zayıf noktalarına basıp psikolojik olarak onu yönetmeyi çok iyi bilen birisi. Sinir uçlarına basma konusunda özel bir yeteneği var. Film boyunca da zaten bu manipülasyonu defalarca uyguladığını görüyoruz. Hem Komiser Hakan'a hem Okan'a olsun. Çeneni kapa, teslim ol. Aceminin kim olduğunu görürüz burada şimdi. Seninle her türlü iddiaya girerim. Komiserinin onda biri kadar cesaret sahibi değilsin. Silahı öyle sıkı tutmuşsun ki onu bıraktığında bana karşı hiçbir şansın olmadığını biliyorsun. Silah senin tek güvencen. Yaptığı manipülatif hamleler de bazen sonuç veriyor. Tecrübeli komiser olan Hakan var. Samuray Hakan. Samuray denmesinin sebebi de polis teşkilatından önce de bir sporcu olması. Biraz böyle zamanla idealizminden bir şeyler azalmış. Onu görebiliyorsun. Yani her şey kitabına göre uygun yapayım noktasından bazı şeyler olmasa da olur. İşte bugün mesaimiz bitse de eve gitsek moduna gelmiş. Bir memura dönüşmeye başlamış zaman içerisinde. Demek buradasın domuz çobanı. Ne yapmamız gerektiğini biliyorsun. Ne yapman gerektiğini de. Sorun çıkarma da bugünkü mesaimiz çabuk bitsin. Daha önceden de diyaloglu filmler var ama daha kısaydı. Bu projenin uzun metrajlı bir filmde olduğu gibi giriş, gelişme, sonuç, 3 perdeli senaryo örgüsüne sahip. Bir kötü karakter var, bir antagonist var, bir iyi karakter var, protagonist ve senaryo içerisinde belli twistlerle bunlar yer değiştiriyor. Bu karakter neden kötüydü? Bu karakter neden iyi oldu? Ya da iyiyken neden kötü oldu? Bunları işte senaryoda mantıklı bir şekilde kurmak gerekiyor. Çatıyı ki inandırıcı olabilsin. Kaçış 1'de bunların birçoğu eksikti. Sadece yani 10 dakikalık bir kısa film içerisinde değerlendirdiğin zaman mantıklıydı. Ama bu adam neden hapse girmiş dediğin zaman dışına çıkıyorsun tabii. Evet. Ama bunda var. Mümkün olduğu kadar arka plan hikayesini işledik. Film çekerken ilk
yaptığın şey ne? Yani böyle eline kamerayı alıp şey mi diyorsun? Evet, bu sahneye başlıyor. Yoksa kağıt kalem mi? Şimdi diyorlar ki fikir önemli diyenler var, önemli değil diyenler var. Fikir önemli mi, önemsiz mi bilemem. Ama beni harekete geçiren şey ilham. Daha önceden de mesela Dağların Yargısı'nda evet bunu yapmalıyım dediğim zaman onu harekete geçecek gücü bulup onu arkasındaki bütün işleri göze alıp nasıl oluyor? Demek ki filmleri iyi gözlemlemek gerekiyor. Biraz sinema çünkü içgüdüsel bir olay. İçgüdüleri takip ederek yapman lazım. Olmuş diyorsan olmuştur. İşte o senin kişisel yorum. Ne kadar kişisel yorumun güçlüyse insanlar tarafından da o kadar kolay kabul ediliyor veya edilmiyor. Çünkü yorumun güçlü, perspektifin çok farklıysa insanların ilgisini çekebilir veya çekmeyebilir. Orada mesela arka planda seste çok kötü bir gürültü vardır. Onu almaya gerek yok dersen o izleyiciyi rahatsız eder. Bütün bu ışıktan da biz gerilla sinemacı olduğumuz için bir sürede değişiklik oluyor. Sete gitmeden önce mutlaka planlıyoruz ama plan yapmak bir iskeletin olmasını sağlıyor. Ona birebir uyamazsın. Hesaplayamadığın o kadar çok parametre, o kadar çok değişken var ki sete geleceğim diyen adam gelmeyebiliyor. Alternatifini düşünmen lazım. Bazen öyle şeyler oluyor ki o sahneyi orada çekemezsen çekemiyorsun bir daha. Bildiğim kadarıyla sinemadan henüz para kazanan bir insan değilsin. Dublörlük haricinde. Profesyonel işim dublörlük benim. Ben dublörlükten gelen birisiyim. Evet. Dolayısıyla aksiyon sahnelerini yaparken biz hepsini gerçek yapıyoruz. Özellikle dövüş sahnelerini gerçek yapıyoruz. Yönetmen bir dünya kurar. Mesela filmde şöyle diyebilirsin. Niye böyle yapmadı ki? Ya şimdi senin istediğin gibi yapacaksa senin filmin olur. Ama her yönetmenin filmi kişisel. Aslında güzel filmler kişiseldir. Kişisel olduğu için güzeldir. Yani yönetmen kendine ait bir dünya kurar. Orada bir şeyler anlatır. O da size izlemesi keyifli gelir. İşte o ne kadar kişiselse o kadar da izleyicinin oluyor. Çok enteresan bir durum. Çok güzel bir tespit. Buna katılıyorum. Bir proje çıkaracağın zaman kişisel olmasından dolayı da ekip bulmak noktasında zorlanabiliyorsun. Çünkü kişisel bir şey yani herkes anlayamayabiliyor onu. Ama Evet. ortaya koyana kadar anlayamıyor. Ortaya koyunca anlaşılıyor. Bunun defalarca örneklerini gördüm. Kafamda kurduğum projeyi çektikten sonra evet bunu mu demek istiyordun? Anlattığında bize böyle gelmedi diyorlar. O yüzden burada vazgeçmemek lazım. Güzel bir fikir varsa heyecanlandıran ilk başta söyledim ya ilham kaynağı yani beni harekete geçirecek bir şey lazım. O olduğu zaman güzel olacak diyorum. Bu film sana daha uzun olabilir miydi? Daha uzun olabilirdi ama daha uzun montaj yapabilecek enerji bulunabilir miydi bende? Çünkü sesi, montajı, rengi, yazması, filmin yapım süreci aslında tam da bu feature'ı çektiğimiz kayda ben basıyorum. Evet. Telefona bakıyorum. Aynı öyle oldu. Bir bütün var. İşte o bütün oluşturmak için uygun şartları oluşturmaya çalışıyorsun. Burada benim en merak ettiğim şey, yani sen normal hayatı olan bir insansın ve bu normal hayatın içinden film yapmak için zaman buluyorsun. Bu zamanı nasıl buluyorsun? Daha az uyuyarak. Ya da daha hızlı uyuyarak. Arnold Schwarzenegger söylüyordu değil mi? Mesela 90'lara göre zaman konusunda daha şanssız olduğumuzu düşünüyoruz. Sosyal medya diye bir şey var çünkü beyindeki dopamini kontrol ediyor. Dolayısıyla sürekli bir telefona bakayım, bir Face'e bakayım. Dürtüyor, sürekli içgüdüsel olarak dürtüyor. Ama bu 90'larda yoktu, 80'lerde yoktu. Bunu mesela çok sık duyarım. İnsanlar der ki ya 80'lerde iyi müzikler yapılırdı, güzel filmler yapılırdı. Şimdi onlar yapılmıyor. İşte onun sebebi bu olabilir. Ya bugünkü sanat üretenler, işte bu ürünleri, eğlence ürünlerini üretenler belki de o 80'lerdeki imkana sahip değiller. Nedir o imkan? Kesintisiz bir konuya çok uzun süreler odaklanabilme. Şu anda böyle bir imkan yok. Her taraftan uyaran saldırısı var. Sen hayatında bu uyaranları kapatmış mısın? Kapattın Ben mı? akıllı telefon kullanmıyordum çok yakın bir zamana kadar. Yeni geçtim akıllı telefona. Çünkü laptopla yapıyordum internet. Mail göndereceğim. Laptoptan gönderiyordum. Akıllı telefona geçtiğim zaman bu işler kolaylaştı. Ama işte diyorsun ki Instagram'ı da yükleyeyim, onu da yükleyeyim. Bu konuda çok radikal bir karar aldım. Ve telefonumdan tüm sosyal medya hesaplarımı kapattım. Kaldırdım. Öyle olunca telefonu sadece işte teknik amaçlar için kuruyorsun. Arama yapma, işte video çekme, dosya alma gönderme, haberleşme. Özü haberleşme aslında. Senin için bu noktada old school diyebilir miyiz? Ben çok old school bir adamım. Bununla ilgili etrafımda en çok aldığım eleştiri o zaten. Yeniliklere çok kapalısın. Mesela bunu çok duydum. Eski moda. Ama eski moda neden eski modadır bak. Mesela klişe. Niye klişe? Çünkü çok kullanılmış. Defalarca yapılmış. Defalarca yapılmış ne demek? Defalarca çalışırlığı ispatlanmış. İşlediği ispatlanmış ki klişe olmuş. Yeni bir konsept açmak başka bir şey. Var olanı işleyip kendi yorumunu katarak sunmak başka bir şey. Ben yeni metotlara geçerken şunu fark ettim kendimle ilgili. Yeni bir şeye denediğim zaman onu deneme, yanılma ve törpüleme yani işe yaramayan kısımların atılıp işe yarar kısımların alınması kısmı uzun sürüyor ve bunun sonucunda da işe yarar kısımları aldığım zaman da aslında direkt klişeyi alsaymışım da aynı şey olurmuşa geliyor. Yani ben törpülediğim zaman bakıyorum elimdeki sonuç klişeyle aynı. Çünkü çalışan metod o. Klişe sıkıcı gelir. Yeni bir şey istiyorsan yeni ve kendini ispatlamış bir şey ki uzun süre kullanacağı için o da klişe olacak.
Evet. pahalı bir şey. Emek ister, emek anlamında da pahalıdır. Yani yeni bir şey bulup da eğer bulduğun şey kullanışlıysa günün birinde klişe olacaktır. Kaçınılmaz bir durum. Eski yöntemler bu konuda hazır aldığın zaman kendini ispatlamış olur. Bu yüzden oraya havadan girmelisin. Eski yöntem. Mesela işletim sistemi konusunda da bana bu konuda eleştiriler geliyor. Kullandığım sistemlerle ilgili. Bir saniye. Ne kullanıyorsun hala? XP. XP mi kullanıyorsun? Harika. Olamaz mı? Olabilir. Kendini ispatlamış bir yöntem ama. Microsoft ne zaman bitirmişti bu Bilmiyorum. desteğini? O 2013'te galiba. Old school üzerine yaptığımız konuşmalar Kendini- sonra hiç şaşırmadım yani.